19. yüzyıl, fabrikalar büyüyor, şehirler kalabalıklaşıyor, servet birikiyor ama aynı anda milyonlarca insan daha çok çalıştıkça daha yoksullaşıyor. Karl Marx tam bu çelişkinin ortasında ortaya çıkan isimlerden biridir. Karl Marx, 1818'de Trier'de doğdu, 1883'te Londra'da öldü. Filozof, politik ekonomist ve gazeteciydi. Ama aynı zamanda düşüncelerini yalnızca kitaplarda bırakmayan, komünist bir toplumsal dönüşüm için örgütlenen ve enternasyonal işçi hareketinin aktif figürlerinden biriydi. Orta halli bir ailede doğdu. Babası avukattı. Dönemin baskıları nedeniyle din değiştirerek protestanlığa geçti. Marx erken yaşta güçlü bir klasik eğitim aldı ve gençliğinden itibaren siyasal ve felsefi tartışmaların içinde yer aldı. Bonn ve Berlin'de öğrenim gördü. Resmen hukuk okudu ama asıl ilgisi felsefeydi. Bu dönemde Alman düşüncesinin en güçlü ismi olan Hegel'le tanıştı. Marx, Hegel'in diyalektiğini reddetmedi. Onu idealist ve mistik kabuğundan ayırarak maddi dünyanın kendi iç çelişkileri üzerinden yeniden kurdu. Ona göre doğanın, toplumun ve tarihin yasaları, fikirlerden çok, insanların nasıl yaşadığı, nasıl çalıştığı ve nasıl ürettiği üzerinden anlaşılabilirdi. Marx bir süre gazetecilik yaptı. Ancak bu yalnızca yazmak değil, işçi sınıfının siyasal egemenliği fikrini savunan ve bu dönüşüm süreçlerinde aktif rol alan bir faaliyetti. Yazıları sansürlendi, gazeteleri kapatıldı, ülkelerden çıkarıldı. Paris'ten Brüksel'e, oradan Londra'ya uzanan sürgünler, fikirlerinin tehlikeli bulunmasının sonucuydu. 1844'te Friedrich Engels ile tanışması belirleyici bir dönüm noktası oldu. Engels'in işçi sınıfı gözlemleri Marx'ın teorik çalışmalarıyla birleşti ve ortak bir siyasal proje ortaya çıktı. 1848'de Komünist Manifesto yayımlandı. Bu metin genel bir rehber kitap değil, Marx ve Engels'in içinde yer aldığı Komünistler Birliği için hazırlanmış siyasal bir programdı. Manifesto, kapitalist toplumu sınıflar üzerinden çözümler ve bu çözümlemeden işçi sınıfının tarihsel rolüne dair bir yönelim çıkarır. Metnin en bilinen cümlesi bu bakışı özetler. Bugüne kadarki toplumların tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. Marx'ın asıl meselesi komünizmdi. Ancak ona göre komünizm bir temenni değil, tarihsel olarak açıklanması gereken bir sonuçtu. Bu yüzden kapitalizmi, ahlaki bir tartışma olarak değil, kendi yasaları olan bir sistem olarak inceledi. Mülkiyetin, paranın, sermayenin ve emeğin toplum içinde nasıl örgütlendiğini araştırdı. Bu ilişkilerin sınıflar arasındaki çelişkilerle nasıl biçimlendiğini ortaya koymaya çalıştı. Marx'a göre işçi, ürününü değil, emek gücünü satar. Ürettiği değer ile aldığı ücret arasındaki fark artı değer olarak sermayeye dönüşür. Bu süreç yalnızca ekonomik değil, insanı kendi emeğine ve yaşamına yabancılaştıran toplumsal bir sonuç üretir. Marx'a göre devlet tarafsız bir hakem değildir. Ortak çıkar diliyle konuşsa da gerçekte üretim araçlarını elinde tutan egemen sınıfın ortak işlerini yürüten siyasal bir yapıdır. Bu nedenle Marx, siyaseti ekonomiden ve sınıf ilişkilerinden ayrı düşünmez. Marx, Jenny von Westphalen ile evlendi. 7 çocukları oldu. Ancak ağır yoksulluk ve hastalıklar nedeniyle yalnızca 3'ü yetişkinliğe ulaşabildi. Londra yılları borçlar, kayıplar ve hastalıklarla geçti. Bu koşullar altında Marx, yıllarını kütüphanelerde geçirerek çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 20 yıla yayılan bu yoğun çalışmanın ürünü, Marx'ın en büyük eseri olan Kapital oldu. Bu eser, kapitalist üretim tarzını adım adım çözümleyen kapsamlı bir analizdi. Sonraki ciltleri ölümünden sonra Engels tarafından yayımlandı. Marx'ın düşünceleri kitap raflarında kalmadı. 19. ve 20. yüzyılda işçi hareketlerini, sendikaları ve sosyalist siyasal örgütlenmeleri derinden etkiledi. Rusya'dan Çin'e uzanan devrimler kendilerini Marx'la ilişkilendirdi. Bugün emek, eşitsizlik ve sermaye konuşuluyorsa, Karl Marx bu tartışmanın hala içindedir.